31 Mayıs 1916, saat 16:26. HMS Queen Mary'nin güvertesinde genç bir işaretçi, ufukta beliren gri gemiyi dürbününden izliyor. Az sonra bir Alman mermisi zırhı deler, 57 saniye içinde 1266 kişilik mürettebattan sadece 9'u hayatta kalacak. Tarihin gördüğü en büyük filo çarpışmasının sadece bir anı. Ama bu videonun sonunda öğreneceğiniz şey şu, o gün denizi terk eden taraf, aslında savaşı kazanan taraf olabilir. Kuzey Denizi, Rütland Yarımadası açıkları. Karşı karşıya gelen iki filo, dünyanın gördüğü en güçlü donanmalar, İngiliz Büyük Filosu ve Alman Açık Deniz Filosu. İngiliz tarafında Amiral John Jellicoe var, temkinli, hesapçı, bir hata bile yapmaması gereken adam. Winston Churchill onun için şöyle demişti, tek öle sonrasında savaşı kaybedebilecek tek insan. Karşısında Alman Amiral Reinhard Scheer duruyor, kumarbaz, atak, sayıca az olan filosunu üstünlükle dövüşmeye zorlayan bir strateji peşinde. Planı basit, İngiliz filosunu parçalara ayırıp teker teker yutmak. Ama Scheer'in bilmediği bir şey var. İngiliz istihbaratının gizli oda 40'ı, Alman şifrelerini aylar önce kırmıştı. Almanlar tuzak kurarken, kendileri de bir tuzağın içine yürüyorlardı. Saat 15:48. Amiral David Beatty'nin 6 savaş kruvazörü, Alman Amiral Franz Hipper'in 5 gemisiyle karşı karşıya. Tarihe güneye koşu olarak geçecek çatışma başlıyor. İlk 10 dakikada HMS Indefatigable isabet alır. Gemi ikiye ayrılır, sulara gömülür. 1019 kişilik mürettebattan sadece ikisi kurtulur. Ama kimse henüz fark etmemişti, İngiliz gemilerinde ölümcül bir tasarım hatası vardı. Cephane taşıma güvenliği için alınan önlemler, savaş hızını artırmak uğruna aylar önce gevşetilmişti. Queen Mary'nin infilakını izleyen Beatty, yanındaki subaya dönüp sadece şunu söyler, bugün gemilerimizde bir terslik var galiba. Sözleri, filonun kaderini özetleyen bir cümleye dönüşecekti. Ama Beatty geri çekilmez. Alman ana filosunu fark eder fark etmez rotasını tersine çevirir, kuzeye koşu başlar. Artık avcıyı kendi ölüm tuzağına çekiyordur. Saat 18:16. Jellicoe, 24 muharebe zırhlısını tek bir hamlede açar, deniz tarihinin en usta manevralarından biri, T'yi kesmek. Alman filosu aniden, top güçlerinin sadece bir kısmını kullanabildiği bir çemberin içinde bulur kendini. Scheer'in filosu birkaç dakika içinde cehenneme döner. Tek çıkış yolu intihar gibi görünen bir manevra, Gefechtskehrtwendung, tüm filonun aynı anda ters dönmesi. Alman denizciler bu manevrayı daha önce sadece tatbikatlarda denemişti. Karanlık çöktüğünde Scheer ikinci kez aynı riski göze alır ve filosunu İngiliz hatlarının arkasından geçirip kaçırır. Jellicoe, gece çarpışmasının kontrolsüz kaosundan kaçınmayı tercih eder, bu karar, sonraki yüzyıl boyunca tartışılacaktır. Sabah olduğunda Kuzey Denizi'nde iki farklı hikaye kalmıştı. İngilizler 14 gemi ve 6094 denizci kaybetmişti, Almanlar 11 gemi ve 2551 denizci. Berlin, sayıları kullanarak zaferini ilan eder, daha az gemi, daha az can kaybı. Londra'da gazeteler ise soruyordu, büyük filo nerede ve neden düşmanı denizin dibine gömemedi? Ama sayıların ötesinde bir gerçek vardı. Savaştan sonra Alman Açık Deniz Filosu limanından bir daha hiç böyle büyük bir çıkış yapmadı. Kaiser'in donanması, savaşın sonuna kadar İngiliz ablukasının gölgesinde çürüyecekti. Almanya, denizde kazanamadığı zaferi su altında aramaya başladı, sınırsız denizaltı savaşı, birkaç ay sonra Amerika'yı savaşa sürükleyecekti. Peki sizce, en çok gemiyi batıran mı kazanır, yoksa denizi elinde tutan mı? Yorumlarda cevabınızı bekliyoruz.